Yıllar önce İngiliz şair, yüzyıllar boyunca dilden dile konan, başı da sonu da kendisi kadar hatırlanmayan o meşhur satırları yazmış. Hiçbir insan ada değildi, bütün değildir tek başına. Ana karanın bir parçasıdır, bir damladır okyanusta. Her ne kadar hepimiz kendimizi bazen çok yalnız ve ıssız, çok gözden kaçırılmış ve sessiz hissetsek de, aslında bir ötede mutlaka başka bir ada yaşıyor. Bir dünyada yapayalnız kaldığını, sonsuz maviliğin ortasında unutulduğunu sanan başka bir ada, başka bir insan, başka bir ben, başka bir sen. Yalnızlığımızdan başımızı kaldırdığımız zamanlarda böyle de düşünmek lazım bazen. Eninde sonunda aynı karanın parçası, aynı çiçeğin taş yaprakları, aynı suyun damlasıyız. Yeni bir kelime öğrendim. Toçka. Rusça kelimenin anlamı hüzün, keder ve üzüntüye yakın olan. Bu sözcüğün tek bir kelimeyle tercüme edilmesi mümkün olmamakla birlikte bir ruh ağrısı, sebepsiz bir sıkıntı gibi tabirler ile tarif edilmiş. Gitmesi gereken bir yeri yokken bile içine bir geç kalmışlık hissi çöker ya. İnsanın anlatacakları boğazında takılı kalır ya hani. Ne yerinden kalkabilir, ne derdini anlatabilir. Öylece zamanın, hayatın akmasını bekler. Öyle bir hal, öyle bir kelime budaşan ki. 5 harfli bir melankoli. Bizim içinde bulunduğumuz süreç de böyle değil mi? Konuşacak konuşamıyoruz. Kelimeler boğazımızda diziliyor. Göğsümüzde sanki bir yumru, sırtımızda da koca bir kaya var gibi. Zamanla geçecek diyorlar. Aslında geçecek bir şey değil bu. Geçmemeli de zaten. Bu acılarla, kaybettiklerimizle, derslerimizle devam etmeliyiz. Devam etmemiz gereken yolumuza. İyileşmeliyiz. Yaraları sarabilmek için, el tutabilmek için. Kendi yaralarımızı da sarabilmeliyiz. Bir de bahşedilen bu hayatın hakkını verebilmek için yaşamamız gerekiyor. Ülkece yaz dönemindeyiz. Felaketlere tanık olduk maalesef. İnsan yaşadığı için mahcup olur muymuş, olurmuş. İnsan önündeki sıcacık yemeği yemeye utanır mıymış, utanırmış. İnsan yaşam için gereken şeyleri yaparken kötü hisseder miymiş, hissedermiş. İnsan zor durumda olanları düşünmeden duramaz mıymış, duramazmış. İnsan bir yerde canı yananlar varken işi alev alır mıymış, alırmış. İnsan birine elini uzatmadan duramaz mıymış, duramazmış. İnsan yatağına yatıp da uyuyacağında suçluluk hisseder miymiş, hissedermiş. İnsan iyileşmesi gerektiğini bilse de birlikte iyileşelim der miymiş, dermiş. En zor yaralara tek ilacımız, sahip olduğumuz biricik amacımız, çıkmaya değer tek yolumuz ve hayattaki son çaremizmiş gibi sevmemiz, sonra daha çok sevmemiz lazım. Hepimizin türlü türlü sıkıntıları var. Ama gökyüzü hep yerinde duruyor. Başını bir saniye için kaldır ve gökyüzüne bak. Güneş gözlükleriyle değil, çıplak gözle. Bırak kamatsın gözlerin. Bu mavilik başımızın üstünde durdukça hayattayız demektir.
Mucize gibi ağacın en yüksek dalının en ucuna yuva yapmış kuşlar maharetle. Aklıma bir kitapta okuduğum kısa ama dop dolu bir hikaye geldi. Seninle paylaşmak isterim. Kaya kırlangıçları toplu halde yaşarlarmış. İşlerinden maharetli olanlar yiyecek için keşif yolculuğuna çıkarlarmış. Yiyecek bulduklarında gökyüzünde dans etmeye başlarlarmış. Buradan acemi ve güçsüz kaya kırlangıçlarını davet dansıymış. Yiyeceği buldum, hadi gel birlikte yiyelim. Kaya kırlangıçları insanlardan akıl alabiliyor olsaydı bir akıllımız gider ve ona şunu fısıldardı. Çıldırdın mı? Kendin ye, kendine sakla. Göklerde süzülen kuşlar bize her an bağırıyor. Çıldırdın mı? Dünyan hepimize yeter. Paylaş. Paylaşmak iyidir. Paylaştıkça eksileceğinden korkuyorsan yanılıyorsun. Çoğalıyor. İnan bana. Doğa her şeydedir, her yerdedir. Nereye istersen bak, ister kendine, ister ellerine, ister bir ağacın gövdesine, ister bir kuşun kanadına. Senin beni, benim seni, her birimizin bir diğerimizin hikayesini anlatmak zor değil. Hepimiz çok başkayız, evet, ama hepimiz aslında aynıyız. Bir diğerimizi kanatlarımızda, yapraklarımızda, bazen de avuçlarımızda taşırız. Ve genellikle ışık yılları kadar uzak dursak da birbirimize, biz aslında hep yakın, hep yan yanayız. Bugün sen de ben de buradaysak, aynı göğün altında nefes alıyorsak, her gün bir gün daha yaşıyorsak, bunlar sadece sevmek, sonra da daha çok sevmek için. Güneşin yeniden başlamak için doğduğuna inanmayanlara kısa bir hatırlatma. Sabah ola, hayır ola. Şu dünyada insan sayısı kadar hikaye var. Bütün hikayeler güzel başlıyor. Sonra bir yerlerde bir şey kırılıyor. Bir tel kopuyor, soğuyorsun, kaçıyorsun, sorguluyorsun, istemiyorsun. Büyük bir kuyu bu. Umutsuzluk, tükenmişlik kuyusu. Seni içine çektikçe çekiyor. O kuyunun içine hepimiz başka bir nedenle düşüyoruz. Kimimiz dipte bekliyor, kimimiz düşmemek için zor tutunuyor, kimimiz o kuyuya karşıdan bakıyor. Oysa hayattayız. Hiçbir şey için geç değil. Tutunacağız. Birbirimize destek olarak, düşen birinin elinden tutarak yukarı çekeceğiz. Hem kendimizi hem de başka hikayelerin kahramanlarını. Yeniden başlayacağız. Bıkmadan, usanmadan yeniden deneyeceğiz. Dünyanın bütün olumsuzluklarına rağmen güneş her sabah yeniden doğuyorsa
Her sabah yeni bir güne açıyorsak gözlerimizi, bunun bize sunulan en büyük şans olduğuna inanıp yeniden diyeceğiz. Bir kez daha. Yeniden. Aşılmamız lazım. Yaklaşmamız lazım. Yer aşmamız lazım. Biz söylenenlerin aksine birbirimize uzak değiliz. Hatta biliyor musun? Uzak olmamız imkansız. Birimizin yarası mutlaka diğerinde kanar. Senin cebindekiler bana ya yük ya armağan olur. Kalbinden çıkan iyilik bir gün mutlaka başka bir kalpte yaşarır. Ve sadece kendin için yaptığını sandığın her güzellik bambaşka topraklara hiç beklenmedik bereketler getirir. Ne yaparsak birbirimize yaparız biz. Sırtımızı sıvazladığımızda bir başkasının saçlarını okşar. Kendimizi hırpaladığımız her an bambaşka insanları yaralarız. Kendimiz kadar birbirimizi hasta etmek de, iyileştirmek de elimizde. Çünkü bu sonsuz suda tek başına dalgalanmamız imkansız. Gücümüzü topladığımızda kırıkları toplamaya da, cümleleri kurmaya da yeniden başlayacağız. Çünkü biliyor musun, iki insanı birbirine en çok kırıkları yakınlaştırırmış. Kendine haksızlık etme, kendine yüklenme. Ve sakın kendini yanlış hissetme. Çünkü insan olmak, çünkü hepimiz gibi olmak tam da böyle bir şeydir. Çünkü aslında biz hep yakın, hep yan yanayız. Biz hep birlikteyiz. Ne ihtiyacın varsa seç ver. Birbirimizin elinden tutacağız. Yorumu yazabilirsin. Sevgiyle kal.